Eko-verimlilik ve temiz üretim kavramları, ortak programın sanayi bileşeni Eko-verimlilik programı ile gündeme taşındı. Program, eko-verimlilik uygulamalarını sanayide iklim değişikliğine uyumun en önemli aracı olarak ele alan bir bakış açısıyla yürütüldü. İzmir Kalkınma Ajansı, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalanarak İzmir'de eko-verimlilik uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmaları başlatıldı. Ve Türkiye'nin bu alandaki ilk bölgesel çalışması olan İzmir Eko-Verimlilik Stratejisi hazırlandı. İlk kayda değer proje bu konuda UNIDO destekli eko-verimlilik programı, ulusal eko-verimlilik programıydı. Bu program kapsamında çeşitli faaliyetlerde bulunduk ve eko-verimliliğin Türkiye'de yaygınlaşmasında önemli bir rol sahibi olduğumuzu düşünüyorum. Eko-verimlilik tanım itibarıyla daha az kaynakla aynı çıktıyı sağlayabilmek, tanım ile ekolojik ve ekonomik verimliliğin birlikte sağlanması şeklinde tanımlanıyor. İSKA'nın yürütücülüğünde gerçekleşen İzmir Eko-Verimlilik projesine baktığımız zaman Türkiye'deki ilk bölgesel temiz üretim programı olma özelliği taşıyor. Bu çok önemlidir. Öncelikli olarak bir çağrıya çıkıldı. Bu çağrı çerçevesinde firmaların başvuruları alındı ve bu firmalardan belli bir altyapıya sahip ve temiz üretim konusunda gelişme potansiyeli haiz çeşitli firmalar bir ön elemeden geçirildi. Bu süreç sonrasında 2 tane gıda sektöründen bir tane, tekstil sektöründen bir tane de petrol bazlı çatı kaplama sektöründen 4 tane firmayla protokoller imzalandı. Ve bu firmalar özelinde temiz üretim seçenekleri oluşturulmaya çalışıldı. Bu aslında ülkemizde gerçekten model oluşturulması gereken bir uygulama. Yıllardır Ege'nin tarımsal ürünlerini en istikrarlı, en sağlıklı şekilde pazara sunan Şentaş, ürün proseslerinde İSKAP projeleriyle önemli değişiklik yaptı. Bu çalışma sonunda temiz su kaynaklarını koruyarak ve daha verimli kullanarak üretim gerçekleştirirken ürün kalitesini arttırdı ve işçi maliyetlerini azalttı. Su gibi, enerji gibi kaynakları nasıl daha verimli kullanabileceğimizin formüllerini bulduk. Yaptığımız çalışmalar, aldığımız ekipmanlar ve yeni işletme prosesleri sayesinde hem maliyet açısından hem de en önemlisi doğal kaynakları ekonomik kullanma açısından önemli yollar aldık. Ekoten tam 30 yıl önce üretime başlamış, 525 çalışanı olan ülkemizin önemli tekstil firmalarındandır. Ekoten'in projesinde 2 önemli kazanım vardı. Bunlardan birisi kojenerasyon ünitesindeki enerji kazanımıydı. Ekoten'in ikinci projesi de yağmur ve atık suları toplanarak üretim prosesinde yeniden kullanılmasıdır. İzmir Kalkınma Ajansı'nın geçtiğimiz sene vermiş olduğu bir desteği bizim için büyük bir fırsat oldu. Bu destekle birlikte 2 adet projeyi gerçekleştirdik. Bunlardan birincisi kojenerasyon sisteminin tesis verimliliğinin yükseltilmesi, diğeri de boya makinelerindeki ve işletmedeki suların geri kazanılması ve yağmur suyunun geri kazanılmasına yönelikti. Elektrik ve doğalgaz, buhar özgü tüketimlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar aslında bizim 1 kilogram kumaşı üretirken vermiş olduğumuz maliyetlerin azalmasına yönelik olduğu için verimliliklerimizi aynı oranda artırmış bulunmaktadır. Dolayısıyla biz bu çalışmalara burada olduğumuz sürece destek vermeye, üst yönetim olarak destek vermeye devam edeceğiz. İzmir Kalkınma Ajansı'nın Eko-Verimlilik Programı kapsamında enerji tüketimi ve atık geri kazanım konusunda desteklediği firmalardan biri de BTM'dir. Yani bitümlü tecrit malzemeleri. Üretimde oluşan atıklar daha önce atık depolama alanlarına gönderilirken proje kapsamında geliştirilen bu makine sayesinde atıklar ham madde olarak üretime geri kazandırılıyor. Türkiye'de birçok sanayi kuruluşunun bacası olduğunu görebiliriz. Ve genellikle bu bacalardan çıkan yüksek ısı havaya karışır. İşte ilk defa BTM
bu sıcak havayı nasıl enerjiye dönüştürebileceğini tasarladı. Eko verimlilik ilk etapta firmaların maliyetlerini artırır gibi görünülse dahi zaman içerisinde yapılan tasarruflarla tekrar geriye döndüğü için maddi anlamda katkı sağlar. Manevi anlamda da dünyamızın kirlenmesinin yavaşlatılmasında rol oynaması nedeniyle de biz bir çevreci kuruluş olarak bunun her iki yönden de pozitif olacağını düşünmekteyiz. Tamtat Konservecilik AŞ bir aile şirketi. Baba Sayın Mesut Yulvun ilk üretime 1958 yılında Tire Sanayi Sitesi'nde başladı. Tamtat'taki uygulamalardan biri daha önce arıtma tesisine deşarj edilen turşu, salamura sularının pastörize edilerek yeniden kullanılmasıdır. Türkiye'de ilk olan bu uygulamanın turşu sektörüne örnek olabilecek seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Devlet destekli, ajans destekli bu proje uygulamalarının yaygınlaştırılmasında ve geliştirilmesinde ülke çapında çok büyük yararlar olacağı ve kazanımlar olacağı düşüncesindeyiz. Umarım bu projeyi uygulayacak diğer firmalar da bizim gibi mutlu olacaklardır. İzmir Kalkınma Ajansı kurulduğu yıldan itibaren tüm çalışmalarını sürdürülebilirlik ekseninde yürütmüştür. Biz sanayinin rekabet gücünü değişen dünyamızda sürdürülebilir üretimde, yeşil ekonomilerde görüyoruz. Bu noktada da İzmir Ekoverimlilik Temiz Üretim Programı'nı oldukça önemsiyoruz. Bize katkı veren firmalarımız, kurumlarımız, vizyonlarıyla, özverileriyle birlikte başardığımıza inanıyorum. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız. Bu, su, enerji ve diğer kaynakların en verimli şekilde kullanılmasıyla mümkün. Sürdürülebilir kalkınma ile mümkün. Birleşmiş Milletler, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir çağrı. İzmir Kalkınma Ajansı, bu hedefler çerçevesinde İzmir'in kaynaklarının kullanımında bilinç ve verimliliğin arttırılmasına çalışıyor. Bu çalışmalarda gelecek nesillerin yaşam kalitesinin korunması sorumluluğuyla hareket ediyor. İzmir Eko Verimlilik Programı'nın başarılı bir şekilde hedeflerine ulaşmış olması bizlere ilham ve güç veriyor. İzmir'deki çalışmaların diğer şehirler için de iyi uygulama örnekleri olması ve yaygınlaşması en büyük dileğimiz.